Murat'la. Melisa kanalına hoş Hoş geldiniz geldiniz. arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz aşkım? Bugün çok merak ettiğim bir ünlünün şeyini deneyeceğiz. Merak ettim deyip o insanlara neden merak ettirdin? Direkt ismini söyleyelim. İlker. Çok sevilen İlker Ayrı mekanına gidiyoruz. Hı hı. Moda'dayız. Hı hı. Rita Deli'ye gidiyoruz. Evet. Bakalım lezzetleri nasıl olacak? Hadi o Hiç zaman. zaman kaybından geçelim. Siz de hemen videoyu beğenmeyi ve bizlere abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Rita Deli'ye geldik. Rita Deli'ye neden geldik acaba? Direkt açıklayayım. Aslında televizyondan çok sevdiğimiz hem oyuncu hem de sunucu olan İlker Ayrı mekanı bu kendisinin. Kendi özellikle çiftlikte yaptığı ürünlerini de burada bir sistemle işte yaptıklarını söylediler. Hemen kısaca anlatayım. Hemen göstereyim hatta. Pastrami. Bunu yanlış söylüyor olabilirim. Bu aslında dünyaca en meşhur etlerden biri. Bu eti buranın özel olmasının en büyük sebeplerinden biri tütsüleme sistemiyle yapıyorlar. Ve tütsüleme sisteminde meşe odunu kullanıyorlarmış. O yüzden meşe odunun da tütsüleme sistemini bilmeyen insanlar için şunu söyleyeyim. Sert ağaçlardan yapılmış ortalama bir sıcaklıkta ateşin içerisinde pişirme sistemidir bu. 6-8 saat gibi bir süreyle bu eti pişirdikten sonra bir gün dinlendirip sonrasında dilim dilim kesip sonrasında buharlı bir makine ile servis etmeye hazırlıyorlar. Ve içerisinde o etin kendisi ve tabii ki de hardal varmış. Şu anda İçini açabilirsen eğer. onu şöyle da göstereyim gösterelim. aşkım. Hı hı. Yani aslında hiç çok fazla bir malzeme bolluğu yok. Hı hı. Bu pastarami etini çok yakalamak çok kolay bir şey değil. Çünkü dünyaca meşhur bir sistem. Bütün ürünlerin tütsüleme yapma sebepleri de şu arkadaşlar. Aslında Amerika'da çok meşhur bu. Hı. Öncelikle Amerika'nın güneyinde mesela Texas, kuzeyinde de mesela New York gibi bölgelerinde insanlar çıldırmış bir şekilde tütsüleme sisteminde yemek yerler. Wow. Yani evin bahçesinde bile sürekli tütsüleme sistemiyle yaptıkları yemekleri yerler. O yüzden obezite olurlar ve bunlar genelde çok yaygın bir sistemdir. O yüzden tütsüleme sistemini çok kullandıkları için de ben çok merak ettim. Ben de aynı şekilde. Pastarami bu. Bu da ruben. Arasındaki fark peynir ve turşu. Peynir ve turşu Evet, farkı var. peynir ve turşu farkı var. O Onun dışında dolu dolu gözüküyor sadece. bir tık O evet. bir tık daha Çünkü malzeme sademsi fazlalığı gibi. var. Evet. O yüzden öyle diyebiliriz. Sonra sandviçlerin yanına da turşu suyu ikram ediliyormuş. Bilginiz olsun. O zaman hiç zaman kaybeden Hadi dene bakalım. Merak ettim. neydi? Pastara. Pastrami. Pastrami deniyor. Evet. Evet, gömdü şu anda. Dındın şaşırdı. Hiç daha önce yemiş miydin bu arada? Daha önce denedin mi? Burada değil. Burada değil, denedin ama. Ben hiç denemedim mesela. Benim yorumlarım daha objektif olacak. Şöyle. Pastrami aslında bu etin Türkiye'de yapımı çok az yerde var. Hı. Neden bu? Bunun da çok basit bir sebebi var. Arkadaşlar maliyet. Evet. Çünkü bunun için ekstradan bir düşünün ki özellikle İstanbul gibi metropol bir şehirde sizin bu kadar uzun saatler eti pişirebileceğiniz alanınız olması gerekir bir. Hı hı. Mekan derdiniz çok olacağı için çoğu mekanda bunlar yaşanılamaz. Bu yüzden Mantıklı. İlker Ayrık'ın aslında eklediği sistem bu. Çok iyiymiş bu Yani arada. bunu yapmasının sebebi bu. Çünkü kendisinde hem çiftliği var Hı hı. hem de biraz da piyasa olarak bilindiği için de bence bunu Evet. yapabiliyor. Ama herkes yapamaz. Bir iki yerde yedim. Hı hı. Farkını söyleyecek olursam aslında bu etin zaten bir tık daha tuzlu olur bu arada. Bunu unutmayın. Çünkü o şeyi verir size. Etin baskınını hissedersiniz. Hı hı. O tuzlu o lezzeti bir şey yapar. Hardal da kendilerinin ürünüymüş. Ama bilmiyorum ya. Hardal olmuş mu olmamış mı kararsızım ama et mükemmel. Valla. Ekstradan Ekmeği şunu söyleyeyim. Ekmek çok basit olmuş. Bunun sebebi bence kesinlikle şunun sebebi var. Aslında lezzeti ete vermek için yapmışlar bunda. Çok belli. Çünkü bu kadar basit bir ekmeği böyle koymaz. doğru. Amaç burada etin lezzetini almak için. Mantıklı. Şimdi Evet sıra arkadaşlar. bende. Şimdi sıra Melisa Orman'da. İlk önce neydi bu? Pastarami. Evet. Dur şöyle bir yakın göstereyim yine. Ben göstereyim. İnsanların canı çeksin. Oh. Evet. Bu arada ben hiç denemedim. Hiç yemedim. O yüzden bence objektif yorum denildiğinde yiyorum. Afiyet olsun. Dur, haksızlık yaparım şu an. Ekmeğini çok ısırdım. Etine bence biraz Hı ver. hı. Isıramadım. Etin değişik bir tadı var. Hı Ben hı. tuzlu tadı gerçekten geliyor bu arada. Direkt o tuzlu değişik bir tat geliyor. Hı hı. Şaşırtıcı şekilde bir tık salama benziyor. Doğru mu? Evet. Değil mi? Salama çok benzettim ben bunu tat olarak. Rahatsız etmedi beni. Farklı bir et geldi. Hı. Ama güzel aslında, biliyor musun? Mesela ben açık Alışık söylemek olduğun değil. gerekirse, alışkın olduğum değil ama ben beğenmeyeceğimi falan düşünüyordum. Genel olarak böyle farklı şeyleri pek beğenen bir damak tadım yok çünkü. Damak tadım yok çünkü. Estağfurullah. Ondan kaynaklı ama bunu beğendim. Değişik bence. Güzel yani. Hı. Şimdi sıra neydi? Şimdi Ruben'de. Allah Allah. Bir tek görüntüsü. dediğimiz gibi
peynir ve turşu farkı var arkadaşlar. Yoksa et yine aynı et. Ekmek de aynı ekmek. Evet. Hmm. Bunda farklılık geldi. Farklılığı söyleyeyim. Hı hı. Buradaki etin yoğunluğuyla Hı hı. hardalın yoğunluğunu burada turşu almış. Aa, Bir tık bana göre pastrami favorili mekanlar, burada favorilerden biri ama sanki ben Rubenciyim. Ben Rubenciyim çünkü şimdi alıştığımız bir sistem var. Hep o eti normal Evet. sulu sulu yemeye alışmışız. Hep döner yemiş bir insanız biz. doğru. Otomatikman bu kadar kaliteli şeyi belli yerlerde yemeyeceğiniz için buna alışık olamazsınız. 3-4 kere falan yiyeceksin ki damak tadına O zaman oturacak. alışabilirsin, evet. Aynen. Bu arada bunun bir yerde daha var. O Nişantaşı'nı yemiştim. Hı. O da çok pahalı. Zaten bunun aslında arkadaşlar yapmak çok zor. O yüzden İsterseniz pahalı fiyatı olması da pahalı. normal değil Evet, mi zaten? çünkü herkes gelip bunu yiyebilir mi bilmiyorum. Ha işte. O yüzden gömüyorum. Şöyle çık. En son turşuları yeriz artık. Bakalım. Ama mesela şaşırdım ha diğerini beğenmeme. Bu arada ben de- aşırı şaşırdım. Böyle beni Şu an bana sen Passarati'yi beğenmem, Allah Passarati. Allah. Sanki araba markası gibi söylüyor. Passarati. Maserati gibi söylüyor. Şimdi bunu deniyorum. Bu bayağı dolu dolu. Sendeyiz. Afiyet olsun Şey, kardeşim. hocam bunu 15 parçaya bölebiliyor muyuz? Yok. Bunun ısırması. Burayı kırparım zaten. Isırıyorum. Kırp kırp. Ben de bunun sosunu beğenmedim. Hmm. Evet. Sosunu beğenmedin, hardalı mı beğenmedin yoksa peyniri Hardal mi beğenmedin? galiba. Hardal galiba. Hmm. Acımtırak bir tat veren. Ben anladım ki hardal benim damak tadıma uymuyor. Fark Sen ettin mi? hardalı ve ballı hardalı hiç sevmiyorsun. Hı hı. Onu çünkü birkaç yerde daha beğenmedin. Evet. Hatta nerede beğenmedim biliyor musun? Yasin'in mekanda. Aa, Ee, orada da hardal vardı. evet evet. Evet. Beşiktaş'ta yediğimiz onun Hardal hamburgercisi var damak ya. tadıma uymuyor ama genel olarak ekmeği falan çok güzel bu arada. Aynen. Etin pişme derecesine zaten bir şey diyemezsin. Çok güzel pişmiş etmek. Şey farklı geldi damak tadıma. Bir şey benzetemedim. Benzetebildiğim tek şey fakir yiyeceği sosis. Ya sosis değil ya. Şey gibi değil mi aslında? Salamı ben. Salama Salam da benziyor. demeyeyim. İkisinin ortası böyle. Salam değil de diğeri neydi ya hazır Pastırma gıda mı? olan? Yok yok yok. Aslında o da salam ama salamın çeşidi vardı bir tane daha. Neydi kız? Salam, sucuk, sosis. Ya of, unuttum ya. Aşkım o da salam aslında ama ismi Ay, başka. acılı acılı güzelmiş böyle. Turşusuna ne diyorsun bu arada? Ben Ben severim turşu turşu suyu hiç içmem ben. Turşu suyunu ben de içmem ama bu tarz absürt, işte, absürt diye içiyorum işte. Bir dakika Aro, hemen kontrol. Bekleyin bakım kontrolü. Tamam geldi. Tamam genel olarak işte o Ben zaman sadesini daha çok beğendim. sen pas Ben ciddi sadesini, söyle. yemin ederim ki sadesini daha çok beğendim. Çok Bir şey şaşırtıcı söyleyeyim şekilde. beni çok şaşırttın. Ben iki o. Bu o kadar damak tadıma beni uymadı. Ben bir sade direktmen. Sen sade onu sevdin ha? Evet. Abi bilmiyorum bazen beni şaşırtıyor olman bazen çok şaşırtıyor Ben de gerçekten. şaşırdım. Ama bizim seninle damak tadımız çok farklı. Hayır bazı konularda aynı. Yani ve sıra neydi? Aslında arkadaşlar bunun da burada yapılmasının en büyük sebeplerinden biri biraz talep olmasından dolayı. Evet, sandviçlerin böyle sürekli böyle çok tüketilmiş olması yanına bazen insanlar farklı bir şey aramış ve bu yüzden bu özellikle çok meşhur olan kaburga etiyle yapılmış ve tiftik etin de içerisinde bulunduğu çok lezzetli bir hamburger yaptıklarını söylediler. Bu son videosunda komisere yaptığı değil mi? Ona da böyle bir Kime? hamburger yaptı. Komiser, Mesut Komiser. Evet, Değil Şevket mi? abi yaptığı Hı hı. şey. Evet. Bence aslında evet. Tiftik eti. Evet evet Ha, aynı. Muhtemelen o. kaburga etinden yapmıştı. Tiftik et de Olabilir. vardı. Aynen. Evet Sanki muhtemelen ona aynıydı. benzettim. İzleyenler hemen yorumlara bir yazsın arkadaşlar. O zaman deneyelim. Gömedim. Bu arada porsiyon olarak bakarsak da arkadaşlar buradaki porsiyonun az olması mesela biraz gösterebilir misin aşkım? Tabii. Mesela hamburgeri mesela özellikle Biz her göster. şeyi ikiye böldük. Sandviçler. bu arada. Arkadaşlar bunların porsiyonunun küçük olmasının Çok da küçük değil bu arada aslında. Şöyle net göstereyim. hayır şimdi normal Hadi bir aşkım. iki tane. Senin için evet. He doğru. Sen Ama benim gibi normal bir erkeğin bence bundan 2 tane yer bence. doğru yer. Evet, Yiyebilirsin. aynen. Neyse bunu O- da damakta tat alıp bırakın. Kesinlikle tadımlık ve bu lezzet otomatikman öyle düşünüyorum. şöyle bir şey söyleyeyim. Bunların porsiyonları çok yüksek olamamasının sebebi de arkadaşlar ekonomik. Tabii canım. Direkt ekonomi Tamamen haberiniz öyle. olsun. Serç gömüyor. Allah 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 Allah. Bu arada bu mekanda her şey tütsülenmiş ya. Hı hı. O etin o kadar farkı var ki. Bak tütsülenmiş etin yani sert ağaçlardan Tütsü tadı yaptıkları. geliyor mu? Evet bu arada. Vallahi. O hafif o şeylik gelir. Hı hı. Odun şeyi gelir böyle. Hı hı.
Ama bunda bir tık acı geldi sanki bana. Bir içine acı da var galiba. Onu Olabilir. bilmiyordum bu arada. Olabilir. Bence Gayet güzel. üçünden birini seçecek olsam. Hangisini seçersin? Sanki ben ikinciyi seçermişsin gibi hissediyorum. 2, elindeki hamburger 1. Ben yalan söyleyeyim. Ben Ruben tercihim olur. Bunu değil mi? Ruben Doğru birinci bildim ben. olur. Çünkü böyle güzel bir harman olmuş bence Hı. birleşim olarak. İkinci sırada hamburgeri de seçerdim ama Evet. hamburger alışılmış bir tiftik etinin lezzeti, kaburga eti. Hadi buna yakın bir yerde yiyebiliriz. Hı. Ama bu lezzeti yemeyeceğimiz için ben ikinciye de Üçüne bunu buna koyarım. koyuyorsun. Evet. 3'e hamburger koyuyorum. Geldiğinizde tabii ki denemek istemezseniz bence hamburger denilebilir. Değil mi? Ama tercih yapacaksam kesinlikle Ruben 1. Merak ettim. Şimdi Şimdi hamburger hamburgerimize. Bayrağı da eve getireyim. Ay komiklik yaptı. Mitinglerde Arkadaşlar, dağıtırken Rita. alıyorsunuz. Rita. Ha. Rita deli. Reklam. Şimdi şaşırtacak ama şaşırtmayacak Bakalım ama hamburger ne diyeceksin? ben tiftik et hiç sevmem. Biliyoruz. Tiftik etinin o dişe böyle takılması, etmesi falan beni inanılmaz rahatsız eder. Peki o dişe takılması mı rahatsız eder, lezzeti mi? Lezzetini de beğenemiyorum ben ya. He. Tiftik etini beğenemiyorum bir türlü, olmuyor. Bakalım bu nasıl? Şöyle biraz farklı çekimler yapayım. Hmm. Ne diyorsun aşkım? Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Şaşırttı beni. Hmm. Ya Nasıl, beğendin mi? nereye gidiyor o kamera ya? Aşkım pardon ya. Birini izledim de yine. Bir. Ya, Testo Taylan mı izledin çok? Ay abart. Yani abart. Tamam, Söyleyeyim. Testo'dan normale dön. Şöyle çeksek ya gerçekten. Yani Testo tane böyle çekiyor ya. ya. Testo'ya buradan selam olsun. Şaşırttı beni. İnanılmaz Peki derecede çok sıralama? şaşırttı. 1. Asla dişime takılmadı. 2. Eti yumuşacık. Hamburgeri beğendim. Ben tiftikli bir hamburgeri beğendim. Evet. Sen ve Bu çok yedin bir- tiftikli. Evet, seninle devamlı Biz seninle yiyorum. sürekli hamburger yiyoruz zaten. Of, evet, onların hiçbirini beğenmiyordum bu arada. Tiftik olan hiçbir eti. Ama bu beni çok şaşırttı lan. Beğendim. Gerçekten beğendim yani. Sen Eti yumuşacık. bir dakika şu an Hı. bir şey diyorum. Gidip Pasarati'yi Pasarati. Maserati'yi bire Öyle koyarsan, Maserati'yi bire koyarsan şaşırıyorum. Hamburgeri 1'e koyuyorum. Pasarati 2'ye koyuyorum. En son 3'e Ruben'i koyuyorum. mi çok? Bir şey söyleyeyim, tam tersi Tam yapmadık tersi mı? seninle. Evet. Bir ben dakika, bir dakika. hamburger Oğlum hamburger. Evet. Sen bu tiftiğe haksızlık etmiş olursun. Lokum gibi bir kere. Ama Anladın şöyle mı? bir şey var aşkım. Her Bazı yerde- yerlerde yine Her yediğin yiyebiliyorsun. yer. Hayır. Her yediğin yerde bir kere onlar dişine takılıyor. Çok sert oluyor. Kurumuş oluyor. Anladın Tam mı? oluyor. Ne Bunda oldu? öyle bir şey yok. Lokum gibi beni rahatsız etmedi. Ama yine şöyle söyleyeyim bak. İstanbul'da veya Türkiye'nin birçok yerinde Belki tiftik yersin. etli, kaburga etli Bilmiyorum. iyi mekanlarda yiyebilme şansım var. Bilmiyorum. Ben yemeyen insan olarak, Ama sevmeyen insan Pasarati olarak aşkım bu yorumluyorum. eti yiyemezsin ya. Pasarati güzel Bence zaten. hayır Ruben'i de şey yapıyorsun ya, haksızlık Ben Ruben'i ediyorsun. beğenmedim. Ya Ama beğenmiyorum, Ruben şunu de et. yerim. Sen orada bir tek sostan beğenmedin o zaman. Tamam. Sonuçta onu bütünüyle yorumlamıyor Tamam, muyuz? okey, doğru diyorsun. Bütünüyle yorumlarsan okey. Hanımefendi ne diyorsa odur. Hamburger İtaat et, bir, rahat et. iki- Sevgililer Zoom günü yap. diye. Sevgililer günü diye. Arkadaşlar bu arada sevgililer gününüz kutlu olsun. Evet. Hepiniz mutlu, sevgilinizle, ailenizle birlikte mutlu uzun yıllar geçirin inşallah. Zaten Amin. beni yemeğe getirdi, Rita şeye getirdi işte. Orayı getirdi. çekemiyoruz bu arada. Yani doğru, tamam. Buraya getirdi beni. Arkadaşlar beni sorman çok güzel. Teşekkür ederim. O zaman hadi bitişe O zaman geçelim. bitişe geçelim. Konuş şimdi. Çekiyorum seni. Mutlu olmuyor. Ne? Aslında video sonrası biz. Evet. Göm 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 göm. Seni çekiyorum zaten şu an. Beni çekmiyor muydu? Hayır. Benim şöyle bir tespitim var aslında. İlker Ayrık hakkında. Hı. Hiç tanımadan, Hı. hiç konuşmadan, hiç tanımıyoruz yani adamı. Hı. Ve adama inanılmaz bir sempati duyuyorum. Ay evet Çok ya. samimi hissettiriyor bana kendisi. Kesinlikle. Mesela öyle. gördüğümde direkt abi diyeceğim, sarılacağım. Değil O mi? seviyede. Evet. Bunu size soruyorum. Siz de böyle Sizce, hissediyor musunuz ya? evet, İlker Ayrık'ı tanımadım bile. Siz de iyi biri olduğunu düşünüyor musunuz? Mesela İlker Ayrık hakkında fikirleriniz Ben ne? İlker abi derim mesela. Ben de derim İlker abi. Direkt onu, Direkt. o samimiyet. O samimiyet geliyor. Mesela Evet. Şevket Çorut'a da geliyor. Evet, mesela Şevket niye? abi Sen böyle tam da tanıyor abi musun babacan yani? bir adam. Ha, sen zaten şu an tam arka sokaklarda oynamalık bir tip. Arka sokaklarda komiser olacağım. Mesut Tamam. abi kapışalım. Bu arada ilişkimiz hakkında bir tespitim var. Heh. Dışarıdan bazen şey olur ya, dersiniz illa.
Lan kıza bak yanındaki çocuğa bak Ya dersiniz ya. saçmalama ya. Ha. Mesela bir bana bak. Ya. Peşmerge gibi. Ya da böyle torbacı. Abi 50 kuruş var mı? Ya da selamünaleyküm kardeş. Şu an kıraathanede ya da ayağını sallayıp herkesi geçeni izleyen. Tespih yok mu abi tespih? Bir dakika. Var Bir şey söyle. Tespih var mı? Yok. Yok Ya. tespih yok. Ama tam o profilim. Şimdi Aynen. hemen verir misin? Seni göstermek istiyorum. Şu lady'ye bakar mısınız? Yanımda bir Abartma, prenses yok var ya. be, saçmalama, Bir de bir dakika dalga ceketine geçiyorum. bakın. Benim monta bakın. Çantamı göster, çantama. Bildiğin normal. Çantam olay. Çantaya bakın. Arkadaşlar linki koyuyoruz hemen. 1 milyon dolar. Abart. 980 TL falan. Ya şunun güzelliğine bak ya. Burada Ya çok bak güzel. çirkin gözükmüyor Çekme kardeşim, çekme kardeşim. lütfen. Çekme kardeşim, çekme kardeşim. Çekme kardeşim. Sırf Ezan yakınlaşmalarını Aşkım ezan okunuyor bir dakika bir. Ha, sırf şimdi niye sen. yapıyor biliyor musunuz yakınlaşma? Neden? Benim ışığım güzel ya. Baktı ben güzel çıkıyorum. Sırf çirkin çıkayım diye kendisi. Bak yani, sırf bundan kaynaklı yapıyor. Bir de Doğru. kıskanç değilim der. Kıskanç değilim. Ben bilemeyeceğim Aşkım bir artık. kere ben susayım. Seven kıskanır. Bilemeyeceğim. Seven kıskanır. Ben kıskanmaz diye bir şey demedim. Yani De, sen de kıskanç değilim çirkin dedim. çıkmayı da göstermez yani böyle dibine Ama falan çok sokuyor çirkin güzelsin sen çıksın diye. bugün. Ben Bugün ne bileyim çok senin şu böyle kombinle giyince. bakar mısın? Sevgililer günü diye özendi. Doğru. Keşke sen de özenseydin. Özendim ben de aşkım. Çok sağ ol. Bakın saçım maçımı bile taradım. Saçını yıkamamışsın. Nasılım arkadaşlar? Arkadaşlar lütfen fikirlerinizi verir misiniz? Böyle şeyler sizce yanlış mı doğru mu? Yo, Mesela bence nasıl rahat hissediyorsam öyle gelmeliyim. Sevgilimin böyle bakışları yapması, kapitalizm sisteme ayak uydurması Ama bugün sevgililer günü, onu da unutmayalım. sevgililer günü olabilir arkadaşlar. Ama şunu unutmayın bence. Sizin sevginiz her gün olabilir. O yüzden bir Bize güne her siz o gün kadar sevgililer değer günü. verirsiniz, diğer günlerin değeri kalmaz bence. Sağ ol. O yüzden benim için her gün sevgililer günü. Teşekkürler Serhat Özer. Kapatayım arkada.